Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam bu haftanın konusu selülitler. Selülit nedir? Selülit genelde kadınlarda görülen karın, kalça, uyluklar gibi yağlanmanın fazla olduğu bölgelerde portakal kabuğu görünümünün olduğu klinik bir tablo. Aslında bir yağlanma artışıyla karakterize bir durum. Bir metabolik durum da diyebiliriz biz buna. Hocam selülit neden oluşur? Öncelikle genetik sebepler, genetik bir yatkınlık varsa kişide selülit oluşabilir. Tabii etkileyen çevresel faktörler de var. Kişinin kilolu olması, obez olması, karın, kalça, uyluk gibi selülitin çıkabilecek alanlarda aşırı yağlanmanın, bölgesel yağlanmanın olması, kişinin hareketsiz bir yaşamın olması, o bölgeleri hareket ettirmemesi, spor yapmaması, aşırı karbonhidratlı, yağlı beslenmesi selülit sebepleri arasında. Onun dışında kan dolaşımı, mikrosirkülasyonu azaltacak sigara içimi, yanlış beslenme, bunlar hepsi selülit oluşumunda bir etken. Yani selülitin tek başına bir sebebi yok. Birçok kompleks, birçok etken selüliti meydana getirebilir. Hocam selülitin oluşmasındaki en önemli sebep hangisidir? Bunlar içerisinde en önemli sebep aşırı yağlanma, kilo alımı. Kilolu olmak ve ikincisi de sedanter yaşam, hareketsiz yaşam. Kilo almak ve hareketsiz yaşam selülitin en önemli sebeplerinden birisi. Tabii hormonal sebepler de selülite sebep oluyor. Az önce söylemeyi unuttuk. Gebelik de staz yaratarak bacaklarda kanın ve ödemin artmasına sebep olarak selülit artışına sebep olacaktır. Hocam selülitleri önlemek için, selülit oluşmasını önlemek için ne yapmak gerekiyor? Neler yapmak gerekiyor daha doğrusu? Şöyle basitçe düşünürsek selülite sebep olan şeyler nedir? Kilo, obezite, öncelikle kilo almamak, sağlıklı beslenmek, aşırı karbonhidratlı beslenmemek, kötü yağları kullanmamak, diyetimize sokmamak. En önemlisi bu. Beslenmemizi düzene koymamız. İkincisi o bölgeyi karın, bacak, kalçaları hareket ettirecek bölgesel sporlara yönelmek gerekiyor. Oradaki kan dolaşımını, lenfatik dolaşımı harekete geçirecek düzenli spor yapmak gerekiyor. Hocam genelde selülit hangi bölgelerde görülür? Selülit genellikle karın, kalça ve bacaklarda görüyoruz. Ama çok kilolu olan kişilerde, çok obez olan kişilerde, yine kollarda, vücudun diğer alanlarda, alt bacakta da karşımıza gelebilir. Tedavi edilmediğinde vücutta nasıl bir oluşum sağlar? Yani ilerleme durumunda kişi ne yaşar? Yani Şimdi şöyle, kişide çok ciddi selülitler varsa karşımıza geldiğinde mutlaka bir selülit metabolik bir durum. Yani bir metabolik bozukluk, aşırı yağ birikimi ve ona bağlı, oradaki yağ dokudaki bozulmalara bağlı klinik bir görüntü. Aslında kozmetik bir sorun olarak karşımıza gelmekle birlikte bizim karşımıza dediğiniz gibi çok yaygın, şiddetli selüliti olan bir hasta geldiğinde mutlaka bu hastanın kan şekeri, insülin düzeyi, kan yağları, metabolik durumunun incelenmesi gerekiyor. Eğer kişi obezse, artmış selülitleri varsa kilo vermesine yardımcı olmamız ve bu şekilde bir program yapmamız gerekiyor. Onun dışında çok yoğun selüliti varsa bu kişide staz olup olmadığı, staz dediğimiz kan dolaşımının yavaşlamasına bağlı bacaklarda ödem, sıvı birikimi, hücreler dışına sıvı birikmesi ve sonucunda staz durumu ortaya çıkabilir. Buna sebep olacak durumlar nelerdir? Kan dolaşımında bir sıkıntı mı var? Lenfatik dolaşımında bir sıkıntı mı var? Hastayı metabolik olarak da incelemek gerekiyor. Şiddetli selülitleri varsa. Tabii hafif selülitlerde böyle bir incelemeye yapmaya gerek yok. lenf dolaşımını sağlayan klasik masajlar insanların yaptığı etkili sonuçlar verir mi? Şimdi şöyle, bunlar hepsi evet selülit tedavisine fayda sağlar. Amaç şu olmalı, oradaki mikrosirkülasyonu, selülitli alandaki, dokudaki kan dolaşımını, küçük kan dolaşımını harekete geçirmemiz lazım. Bu dediğiniz her şey selülite fayda sağlayacaktır. Ama selüliti ortadan kaldırmanın
Ki selülit geri dönüşümlü bir şeydir. Siz bunları yaptığınız sürece fayda görürsünüz. Ama bunları bıraktığınızda selülit tekrar oluşmaya devam edecektir. Eğer genetik yatkınlığınız varsa, eğer kilonuz varsa, eğer hareketsiz bir yaşamınız varsa, kötü bir beslenmeniz varsa selülit zaten tekrar olacaktır. O nedenle evet bunlar o bölgeye masaj yapmak, o bir bölgeye vibrasyon vermek, radyo frekans vermek ya da lazerle tedaviler, bunların hepsinin selülit tedavisinde faydaları olmakla birlikte hiçbiri kesin çözüm değildir. Bilimsel olarak gösterilmiş kesin kanıt yoktur selüliti yok eden bir tedavi modeli. Ama dediğim gibi bir bütün olarak bakmak lazım. Kişinin metabolizmasını düzenlemek, sağlıklı bir yaşam tarzı edinmesini sağlamak lazım, öğütlemek lazım. Bunlar da bu bahsettiğiniz metotların hepsi kozmetik olarak o bölgenin düzeltilmesi üzerine ortaya çıkarılmış, bulunmuş, kullanılan yöntemler. Yani bu sistemlerin hiçbiri kişinin metabolizmasını düzeltmek için kullanılmıyor aslında. Bizim amacımız sadece masajla o bölgeyi düzeltmek. Ama bir bütün olarak hastayı, kişiyi düşünmek lazım. Selülit niye oluşuyor? Bu kişi obez mi? Bu kişinin kan dolaşımında bir sıkıntım var. Aşırı sigara mı kullanıyoruz? Sedanter oturan bir hasta mı? Spor yapmayan bir hasta mı? Bunlar hepsi çok önemli. Yanlış mı besleniyor? Ki bu faktörler hepsi birçok farklı hastalığa da zemin hazırlayan durumlar. O nedenle kişiyi bir şekilde bu bilinci aşılamak lazım. Diğer selüliti kozmetik olarak düzelteceğimiz metotları ikinci aşamaya koymak gerekiyor esasında ki selülit tekrar oluşmasın. Çünkü bunlar yapıldığı sürece etkili metotlar. Evet hocam, anladığım kadarıyla altında yatan sebepleri önce bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Hocam, selülit tedavisi nedir, nasıl yapılır? Selülit tedavisinde ki temel amaç o bölgeyi kan dolaşımını arttırmak, o bölgedeki yağ dokularını parçalamak ve uzaklaştırmak. Lazer tedavileri, radyo frekans tedavisi gibi yöntemler olmakla birlikte son yıllarda özellikle kriyolipoliz yöntemi çok popüler hale geldi. Etkisi tamamen kanıtlanmamış olmakla birlikte kullanan hastaların fayda gördüğü gösterilmiş kriyolipolizde. Burada eksi donma derecesinin altında bir soğukluk verilerek oradaki yağ dokuları parçalanmaya çalışılıyor. Ve o görünüm yok edilmeye, portakal kabuğu görünümü yok edilmeye çalışılıyor. Bunun dışında emme ve dönme hareketleri uygulayan cihazlar üretildi. Bu teknolojik gelişmeler de selülit tedavisinde yol kat etmemize, kozmetik görünümün yok olmasına yardımcı oluyor. Gerçekten ama daha önce de dediğim gibi temel sebepleri, sebep olan faktörleri ortadan kaldırmaya çalışmak lazım. Çünkü bu sistemler kullanıldığı sürece etkili. Selülit tekrarlayacaktır kişi eğer yatkınsa ve bazı kötü alışkanlıklarına kişi devam ediyorsa. Onun dışında mezoterapi yöntemiyle selülit yok edilebilir. Mezoterapide de çeşitli yağ dokusunu parçalayan ürünlerin enjeksiyon yöntemiyle o bölgelere, selülitli alana enjekte edilmesiyle olabilir. Kişiler fayda görmekle birlikte yine tekrarlayabilir. Yine mezoterapiden sonra da tekrarlayabilir. Ve mezoterapi ürününe karşı kişide alerji olabilir. Ya da o bölgelerde aşırı harabiyete bağlı çukurcuklar, izler ortaya çıkabilir. Hocam, bitkisel yağlar selülitte fayda sağlar mı? Evet, selülit tedavisinde fayda sağlayabilir. Dediğim gibi selülit tedavisinin tek bir kesin tedavi modeli yok. O nedenle bitkisel yağlarla da tedaviye destek olunabilir. Yeşil çay, rezene, arpa, soya gibi yağlar masaj eşliğinde uygulanırsa oradaki mikro dolaşımı, kan dolaşımını artıracak, lenfatik dolaşımını artıracaktır ve selülit görünümünü bir nebze olsun azaltabilir. Hocam, selülit tedavisinde yağ aldırma sonuç veriyor mu? Yağ aldırma yöntemleri daha önceden eski yıllarda kullanılıyordu. Ama şimdi yeni yöntemler çıktıktan sonra, yeni teknolojik yöntemler çıktıktan sonra yağ aldırma işlemi artık çokça tercih edilmiyor. Çünkü yağ aldırmanın da komplikasyonları var. O bölgede çukurcuklar olabilir, kalıcı izler oluşabilir. Ve selülit sonuçta geri dönüşümlü bir hastalık
bir durumdur diyelim, kozmetik bir sorundur. O nedenle yağ aldırmayı çokça önermiyoruz.